çocuklar. Bu videomuzda sizlerle Pino ile çay demleme makinesi yapıyoruz. Çay demleme makinesine bardağımızı yerleştirdiğimizde otomatik olarak sallama çayı bardağın içerisine sokup çıkaran bir mekanizma gerçekleştireceğiz. Şimdi hangi malzemeleri kullanıyoruz ve nasıl kodluyoruz hep beraber öğrenelim. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartım var. Servo motor modülüm ve servo motorum yanında. Mesafe sensörüm. Bağlantıları yapabilmek için bağlantı kablolarım. Pino kontrol kartını bilgisayara bağlarken kullanacağım USB kablom. Ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilim ve pil şapkam. Şimdi hemen ilk olarak servo motorumu bağlamak istiyorum. Servo motorumu servo motor modül kartına takabilmek için servo motordan çıkan kabloların renkleri benim için önemli. Kahverengi GND kısmına, kırmızı 5 volt kısmına, turuncu da dijital kısma gelecek şekilde üzerindeki pinlere yerleştiriyorum. Şimdi servo motor modül kartımı bağlantı kablomla Pino kontrol karta yerleştireceğim, takacağım. Servo motor modül kartı üzerinde mor renkli bir etiket bulunuyor. Yine Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim için uygun. Hemen şöyle servo motora bağladım. 1 numaralı kapıya bağlantıyı yaptım. Ultrasonik mesafe sensörümü elime alıyorum. Ultrasonik mesafe sensörü 0,2 ila 400 cm arasındaki mesafeyi ölçebiliyordu. Üzerinde yeşil mor renkli bir etiket bulunuyordu. 5 veya 6 numaralı kapılardan bir tanesini takmam gerekiyordu. Bağlantı kablosunu aldım. Buradan gelip 6 numaralı kapıya takıyorum. Hatta şöyle 5 numaralı kapıya takayım. Şu tarafa daha yakın olsun. Evet, bağlantıları yaptım. Şimdi USB kablomu alıyorum. Bilgisayarla Pino kontrol kartı arasındaki bağlantıyı sağlayacağım. Küçük ucunu Pino kontrol kartıma taktım. Diğer tarafını ise bilgisayardaki USB girişine bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Emblock programını açacağım ve program üzerinde bazı düzenlemeler yapacağım. İlk olarak Pino kontrol kartının kodlarına erişebilmem için Pino eklentisini indirmem gerekiyordu. Eğer hala uzantılardan indirmediyseniz benimle beraber indirebilirsiniz. Uzantılar menüsüne geldim. Uzantıları yönet diyorum. Açılan pencerede arama kısmına Pino yazıyorum. Ve Pino uzantısına indir butonuna tıkladım. Çarpıya basarak çıktım. Robotlar sekmesine geldiğimde Pino ile ilgili bütün kodlara erişebildiğimi görüyorum. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsüne gelip diğer uzantıları kapatabilirim. Üzerine tekrar tıkladığınızda kapanıyor. Şimdi kartlar menüsüne geldim. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol edeceğim. Evet, Arduino Nano'm seçili. Devam ediyorum. Bağlan menüsündeyim. Seri portu bağlayacağım. COM6 değeri çıktı. Sizin bilgisayarınızda COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler görebilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartıyla bilgisayarın arasındaki bağlantı USB kabloyla yapıyorduk. USB kablonun bağlandığı portun adı tamamen. Doğru COM'u bulup seçmeniz gerekiyor. Üzerine seri port bağlandı yazısı geldi programın. Ve robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oldu. Bağlantıyı yaptım. Son olarak tekrar bağlan menüsündeyim. Aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla Emblock programının haberleşmesini sağlar. Kartımın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımı sıfırlar. Programı açtığınızda bir kez aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı öneriyoruz. Bunun yanı sıra bağlantıdan ve kodlardan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi kısa bir süre sonra. Kapat butonuna tıkladım ve çıktım. Şimdi ilk olarak ultrasonik mesafe sensörümden bir değer okuması yapmak istiyorum. Bakalım nasıl bir değer üretiyor? Yakın mı uzak mı diyor? Yoksa santim cinsinden bir değer mi veriyor bana? Şöyle bir bakmak istiyorum. Çalışıp çalışmadığını da böylelikle kontrol edeceğim. Robotlar sekmesindeyim. Mesafe sensörü oku.
kodunu aldım. İlk olarak yapmam gereken kapı seçimi. Ben 5 numaralı kapıya bağlamışım. 6 numaralı kapıya bağlasaydım şuradaki oka tıklayarak 6 olarak seçmem gerekiyordu. Bu çok önemli bir nokta. Kukla üzerinden okuma yapacağım için görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kod bloğunu aldım. İçerisine yerleştiriyorum mesafe sensörü oku kodunu. Sürekli olarak okuma yapalım. Sürekli tekrarlayı da aldım. Şöyle en dışına yerleştirdim. Çift tıklıyorum. Şöyle elimi yaklaştırıp uzaklaştırdığımda değerlerin değiştiğini görebiliyorum. Harika bir şekilde okuyor. Arada bir sıfır okuması yapıyor. O da tam olarak o ses dalgalarıyla çalıştığı için mesafe sensörümüz ses dalgalarının doğru bir şekilde çarpıp geri gelememesiyle kaynaklanıyor. Birazdan kodlama yaparken bu bilgiler benim için oldukça önemli olacak. Şimdi servo motorumu hareket ettirmek istiyorum. Robotlar sekmesindeyim. Servo motor çalıştır kodunu aldım. Kapı seçimini yapmam gerekiyor. Zaten 1 numaralı kapıda olduğu için herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Açısını ayarlayacağım. Şöyle elime aldım. Ucunda herhangi bir kol takılı değil şu anda. O nedenle göremeyebiliriz ama sesinden duyabilirsiniz. Evet. 0 açısına döndü. Şöyle bir de 90 açısına döndürelim. Evet. Açı işlemini gayet güzel yapıyor. Şimdi hemen yapacağım projenin algoritmasını çıkararak devam ediyorum kodlamaya. Ultrasonik mesafe sensörümün aldığı değer 10'dan küçük olduğunu ya da işte 15'ten küçük olduğunu, önünde bardak olduğunu anlayacağı için servo motoru hareket ettirmeye başlayacak. Yani ultrasonik mesafe sensörümden aldığım değere göre servo motoru farklı açılarda hareket ettireceğim. Ben bir tasarım yapmıştım. O tasarım üzerinden kodlamaya devam etmek istiyorum. Sizler kendi tasarımınızı yapıp tasarımınızla kodlarını yazabilirsiniz. Şimdi şöyle bir tasarım yaptım. Ahşaptan kenarlarını süsledim. Bir adet dil çubuğum var. Dil çubuğunun arkasına şu servo motor kollarından bir tanesini yapıştırdım. Servo motoru şöyle üstüne yapıştıracağım. Bardağı önüne koyduğum zaman şuraya mesafe için delikler açtım. Mesafe sensörünü buraya yerleştireceğim. Bardağı önüne koyduğum zaman servo motorum çalışmaya başlayacak. Önce bir servo motorumu açıp belirlemek istiyorum. Şöyle bir 180'e alalım. Evet, 180'e aldım. Şöyle şu taraftan göstereyim. 180'e aldım. En tepede olsun henüz. Bardağın içinde değil. Tamam. Şimdi bardağı yerleştirdiğim zaman bardağa doğru servo motor ucunu indirmeli. Şöyle kopyasını çıkardım. 90 derecelik açı olarak ayarlayalım bakalım. Evet. Bardağın içerisine yerleştirdi. Şimdi açısını çok hafif değiştirerek mesela 45'e alsın. Daha aşağı indirsin. Evet. 90 ile 45 arasında gidip gelirse de çayımı demlemiş oluyor. Hatta burayı 60 da yapabilirim. Evet, 90 ile 60 daha güzel oldu. İşlem bittiğinde bardağımı çektiğimde de tekrar servo motoru kaldıracak. Yani şu şekilde bir yapıştırma işlemi yapacağım. Hemen şöyle servo motorun arkasına silikon tabancası sıkıyorum. Çok fazla sıkmamaya özen gösteriyorum. Servo motora zarar vermemek için. Buraya bu şekilde yapıştırıyorum. Tuttuğum açıyı unutmamak için hemen ayarlamayı yapar yapmaz yapıştırdım. Bütün kodları yazdıktan sonra da yapıştırma işlemini yapabilirdim. Şu şekilde bunu yapıştırdım. Hem kodlarımı yazarken daha güzel bir şekilde kurusun, daha sağlam olsun. Tamam. Silikon tabancamı şöyle kenara alayım. Şimdi kodlarımı yazmaya devam ediyorum.
Şöyle okuma kodunu kenara aldım. Ona da bir olay ekleyeyim. Yeşil bayrak. Birazdan yeşil bayrakla bütün kodlarımı çalıştıracağım. Şimdi ultrasonik mesafe sensörümden gelen değer 15'ten küçükse bardak yaklaştı demektir. Ultrasonik mesafe sensörümü de hatta şöyle mesafe sensörüm için açtığım deliklerden içeriye doğru yerleştireyim. Evet. Şöyle tekrar okuma işlemi yapalım. Evet, bardağımı getirip koyduğum zaman şöyle 20'den küçük, hatta 10'dan küçük değerler üretiyor. Tekrar koyalım. Bakın arada 0 değerini de veriyor. Onu da dikkate alacağız. Çünkü çok yaklaştırdığımız zaman ne oluyor? Ultrasonik mesafe sensörünün bir gözü ses dalgasını gönderiyordu. Çarpan ses dalgası geriye gelip diğer göz tarafından okunuyordu. Ama ben kapatırsam bu ses dalgası gönderip alma işlemi tamamlanmayacağı için 0 okuyor. Demek ki bu 0'ı da göz önünde bulunduracağım. Şöyle hafif uzakta tutacağım. Evet. Durduruyorum. Kodlarımı yazmaya başladım. Kontrol sekmesine geldim. Eğer ise değilse kodunu aldım. Eğer mesafe sensöründen gelen değer 0'dan büyük, 20'den de küçükse çayı demlemeye başlasın. Yani servo motoru hareket ettirmeye başlasın. Kodlarım bu şekilde. İşlemlerdeyim. Şurayı şöyle bir küçültmek istiyorum. Daha rahat çalışayım. İşlemlerdeyim. Küçüktür ve büyüktür operatörlerini aldım. İkisini aynı anda kontrol etmesini istediğim için bir adet de V kodunu alıyorum. Hemen robotlar sekmesinden mesafe sensörü oku kodunu aldım. Diyorum ki ultrasonik mesafe sensörüm. Şöyle yerleştiremedim. Önce şunun içerisine takalım. Hem 0'dan büyük olsun hem de şuradan kopyasını çıkardım. 20'den küçük olsun ki önünde bardak olduğunu anlayabileyim. İçine yerleştiriyorum. Şöyle bir tane küçülttüm, daha rahat görelim. 0'dan büyük, 20'den küçükse önüne bardak koyulmuştur. Artık çay demle. Çay demleme işlemini nasıl yapıyordu? 90 ile 60 arasında gidip gelerek şöyle kontrolden altına da biraz bekleme yerleştirelim. 0.3 kadar. Tekrar şöyle bir bekleme 0.3. Önce açısı 90 olacak, sonra 60 olacak. 90 olacak, 60 olacak. Çayı demlemeye başlayacak. Eğer bu belirlediğim aralıkta değilse o zaman da servo motoru 180'e doğru kaldıracak. Bu pozisyonda duracak. Hatta altına 1 saniye bekle de ekleyeyim. Bardağı hızlı alıp çıkarırken öyle bir bekleme olsun arasında, daha sağlıklı çalışsın. Hemen sürekli tekrarla kodunu da üstüne yerleştirdim. Bir olay alalım. Yeşil bayrak. Şu an 20'den küçük değil. İçerisine yerleştirdim. Evet, çayımı demliyor. Çektiğim zaman durdu. Şöyle getirdim yine önüne. Şöyle dışarıda kaldı. Evet. Durduruyorum. Artık kodlarımı kartıma yükleyebilirim, Pino kontrol kartıma. Robotlar sekmesinden Pino programa sağ tıkladım. Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle diyorum. Şöyle önünden bardağı da çekeyim. Bu sırada pilimle pil şapkamı hazırlıyorum. Çünkü bilgisayardan bağımsız çalıştıracağız.
Yükleme bitti. Önünde bardak olmadığı için yukarı doğru çekti. Şöyle hemen USB kabloyu çıkardım. Güç girişinden pilimi taktım. On-off kısmına zaten on kısmında açık. Şöyle arkasına pino kontrol kartı şu şekilde yapıştırmam gerekiyor. Şöyle çalıştırdıktan sonra yapıştırma işlemini yaparım. Şimdilik arkasında dursun. Hemen fincanımı getirdim. Fincanımı çekene kadar demleme işlemine devam ediyor. Dediğim gibi bu içinde demleme işlemi ne kadar süreceğini de belirleyebilirsiniz. Belli bir demleme süresinden sonra sesli bir uyarı alabilirsiniz buzzer'la. Şöyle hemen çektiğimde de yukarı kaldırıyor servoyu ve çayım hazır. Şu an içinde su olmadığı için hazır değil ama eğer sıcak su koysaydım gerçekten çayımı hazırlamış olacaktı. Böyle bir proje yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Tasarımını siz benzer bir şekilde yapabilirsiniz ya da çok daha farklı tasarımlar düşünebilirsiniz. Eğer çayınızı şekerli içiyorsanız bir de böyle bir yerden şeker içerisine koyacak bir mekanizma gerçekleştirebilirsiniz. Ben şekersiz kullanıyorum, o yüzden böyle bir tasarım yaptım. Siz de yaptığınız çalışmaların videosunu, fotoğrafını sosyal medya adreslerimizden bize ulaştırırsanız çok memnun oluruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.